Merhabalar, ben Mert Turak. Kuruluş Osman'da Petrus karakterini canlandırıyorum. Birazdan merak ettiğiniz soruları cevaplayacağız. Dirilişten beri annem, babam, teyzemler, herkes fanı yani çok izliyor. Ben de hep arkadaşlarım oynuyor, hep ben de bakıyordum. Ağustos ayında sohbet etmeye başladık Mehmet Bey'le başka bir proje için. Sonra döndü, Kuruluş Osman'da çalışmak nasip oldu. Benim için çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Hem kuruluş ailesine katılmak, hem bu ailenin bir parçası olmak çok özel. Hem de böyle bir Avrupa'nın en büyük platosunda çalışmak. Gerçekten bu da bir tiyatrocu olduğumuz için bizim için kostüm, mekan, dekor bizim için çok önemli yani. Bunlar eski bir laf vardır, kostüm oynamaz derler. Ama bir taraftan da kostüm de dekor da size çok hava verir. O yüzden iyi oldu bence, hayırlı oldu. Sete ilk geldiğimde aslında setten önce işte eğitimlerimiz var ya. At eğitimimiz var, kılıç eğitimimiz var, dövüş eğitimimiz var. Ben o eğitimlere gidip gelirken ata da aşinayım. Yani ata bitmeyi de biliyorum ama tabii birazcık pratik yapmak gerekiyor. Şansıma setin ilk günü Tekin abiyle atla geliyorsunuz dediler. Daha ilk gün. Ertuğrul Gazi'nin mezarının başındayız. Bir yerde çekiyoruz. Hava yağmurlu. 2 tane at. Yerler çamur. İlk set günü ya. Ben eyvah bakıyorum Tekin abiyle de aman aman daha bir muhabbetimiz yok yani. Daha şeyiz. Tekin Bey, Mert Bey'deyiz. Artık ben abi dedim ya. Yerler dedim biliyorsun bak dedim atla dedim 4 nala geleceksin diyorlar dedim. Vallahi yapacağız dedi artık Mert yapacak bir şey yok. Bir de elimde de benim kocaman Petrus'un hesapta Bizanslı olduğu için Türklerin arasında takılırkenki bastonu var ama çok büyük baston yani. Atın üzerine şöyle bir çıktım. Oturdum. At zaten hemen böyle bir yandan bir yukarı. Baston her hareket ettiğinde hayvan bir şey yapmaya başladı. Sonra zaten bir kere geldik, 2 kere geldik, 3 kere geldik. Alıştık, iş kendiliğinden yürüdü. İlk günüm birazcık şeydi yani. Hala bak kaç bölüm olmuş? 11 bölüm oldu, hala o kadar zor bir sahne çekmedik daha. Petrus bana en büyük katkısı bayağı Latince'ye giriş yaptım. Yani eşim diyor ki o diyor şu an diyor bir İtalyanca kursuna başlasan aşkım diyor çatır çatır konuşursun. Çünkü Domini sancte et alta cordes le sui temi incensio amoris infinitus ocennum misericordiae consolatio torpido et paciterium refugium et sipas orbis terrarum avdi benigne conditor nostras preces cum fletibus sacrata in abstinentia fusas quadragenaria et dimittans eos ascendet iterum navam et amne adverso obtenuit viscotque Deus fiat luxe et factes luxe aminicus aminico amicus. Yani eşim diyor ki artık sen bayağı aşkım çatır çatır konuşuyorsun. Petrus o da bir Hristiyan. Papa'nın adamlarından biri. İnançlı biri Petrus. Ve inandıkları uğruna da hayatını içe sayabilecek bir görevin içinde. Türklerin arasında. Bir taraftan biraz deli ki her an boynu vurulabilir, her an yakalanabilir. Bir taraftan da böyle adamların inançları onları buralara getirebiliyor. Onun dünyasını keşfetmek, biraz casus filmleri izlemek, biraz o külliyata girmek, karda yürürken izini belli etmemek, bir gölge olabilmek. Hele şu pandemi zamanında bana evde böyle televizyonun başında hem kült filmler olsun, bir de öyle bir adam ki bizimki yani çatalla da insan öldürebilir. Öyle de eğitimli. O yüzden bir tarafta başka bir yüz takınmak, bir tarafta başka bir yüz takınmak. Oyuncu olarak da ben hiç kötü karakter oynamamıştım. Hep ailemizin iyi çocuğu, hep böyle güzel rollerde gördü seyirci beni. İlk defa böyle bir karakter çalışıyorum. Bana çok şey kattı diyebilirim Petrus. İnançların uğruna neler yapabileceğin. Ya burada bir çekim yaptık mesela. Kendini kırbaçladığı bir sahne var Petrus'un. Ahmet Hoca da geldi hemen direkt şeye baktı zaten. Kırbaca baktı. Dedi bunlar dedi ucuna dedi kancaları koydunuz mu dedi falan filan. Ben böyle izliyorum. Bunlar deri değil mi dedi falan filan. Evet. Mert dedi vuracaksın değil mi dedi.
Tabii hocam dedim ben. Vuracağım ya elimden geldikçe. Hemen burada başladım ben. Kendi kendime dedim ne kadar acıtabilir ya yani. Ben şöyle çok da hani niye vurayım ki? Yani şöyle bir salladım. Uzun bir de ya bir döndü. Tam o bel boşluğuma şak dedi 2 tanesi bir ben acı beynime çıktı böyle ama 3-2-1 kayıt oyun demişler artık. Zınk. Domini sancte et alta cordesine suite inces. Bir daha vuracağım. Uzun sahne yani. Zınk. Mert biraz fazla mı o bağırışlar diyemiyorum gece. Ya gerçekten canım yanıyor yani. O yüzden Petrus'la maceramız güzel gidiyor. Bakalım bana çok şey kattı Petrus. Tekin abiyle aramızda çok başka bir abi kardeş ilişkisi oluştu. Tekin abiyle olan ilişkimi de ben şöyle anlatıyorum. Şimdi setin ilk günü gidiyorum. Ben Tekin abinin rolüne dair sadece Mehmet Bey'le konuşurken dedi yanınızda da dedi sizden dedi yaşça büyük. Sizin dedi efendiniz gibi olan bir tüccar Melik, zengin bir adam. Siz onun dedi çırağı, yama, manevi oğlu gibi olacaksınız. Ama dedi Türk tarafından Bizans kanadına geçtiğimizde aslında bunlar Vatikan'dan çıkarken de sen daha üst rütbeli bir askersin. O tarafta da o senin dedi rütbe olarak altında. Sette kullandığınız özel hayatınızda yüzük öyle çok takmam ama herhalde giderken şunlardan böyle çaktırmadan şöyle bir alırım gibi geliyor. Belki bir böyle bir tane kılıç indirebilirim. Götürürüm belki kılıcımı. Onun dışında ama insanın da her şeyde götüresi geliyor ya. Yani ben normalde böyle bıçak falan sevmem ama bizim yani her şeyimiz gerçek olduğu için kırbacı götürebilirim bak mesela. Çok güzel bir sohbet oldu. Bütün herkese buradan çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.